Yeni bir videodan da herkese merhaba. Ben Sefa Kandemir. Yeni B7 Atto 2. Türkiye'de fabrika kurarak ülkemizin ekonomisine büyük ölçüde katkı sunacak B7'nin kompakt crossover BSUV modeli Atto 2 ya da dünyadaki ismiyle Yuanap, Türkiye'ye gelecek SUV modelleri arasında bulunuyor. Atto 2 de tıpkı Atto 3 gibi tamamen elektrikli bir motora sahip. Fakat Atto 3'ten daha ucuza satılacak olmasıyla fark sadece fiyattan mı ibaret olacak? Bunu da merak ediyorum. Yeni Atto 2'ye dair bilmeniz gereken her şeyi yine kendi tarzımızda ve en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayacağız. B7 Atto 2 daha 2024 model böyle duman üzerinde bir otomobil dostlar. B7'nin Yuan yani kompakt otomobilleriyle aynı platform ve aynı klasmanda bulunan Atto 2 halihazırda Çin ve dünyanın bazı pazarlarında Yuanap ismiyle satışta. Yeni B7 Atto 2'ye önden baktığımız zaman açıkçası maskülen bir tasarımı görüyorum. Her ne kadar Atto 3'ten daha küçük olsa da bu bakışların biraz daha sert ve daha geniş bir formda sergilenmesi onun Atto 3'e göre çok daha büyük bir otomobilmiş gibi izlenmesini sağlıyor. LED Matrix teknolojisiyle beraber hem gündüz ona karşıdan baktığınız zaman hem de gece vakitlerinde onu sürerken yolunuzu çok net şekilde aydınlatan farların altındaki gündüz ledleri panjurla da birleşerek çok daha tamamlayıcı ve premium bir tasarımı ortaya çıkartmış. Onun dışında dostlar burada tamponun üzerinde herhangi bir sis farına yer verilmemiş. Bu profil tasarımı bana Mercedes-Benz'in GLB modelini anımsattı. Onu GLB ile kıyasladığımızda GLB'deki o hafif küt tasarımın burada da işlendiğini görüyoruz. Tabi ne var? Yeni Atto 3'te D sütununa doğru giderken bu aşağıya doğru gelen piyano siyahı rengindeki parça onun biraz daha akıcı ve hani böyle çift renk kombinasyona da uygun hale gelmesini sağlamış. Onun dışında burada çamurluğun üzerinde şarj soketlerini görüyorsunuz dostlar ve çamurluk dodiklerinin de çift renk plastik rengiyle kaplandığını görüyoruz. Çamurluk dodikleri demişken yeni Atto 2'nin bu jant tasarımı da gerçekten etkileyici görünüyor. Profil tasarımındaki bu akıcı silüet, omuz çizgisiyle beraber arka tarafa doğru giderken kapının üzerindeki bu hafif boğum benim hoşuma gitti. Yine kapı kolları, aynalar ki aynalar böyle kapıdan uzanıyormuş şeklinde bu biraz rüzgar sesi alsa da estetik görünüyor. Aynı zamanda çamurluk üzerindeki bu B7 dizayn aksesuarı da hoş ve etkileyici görünmüş. Bizden B7 Atto 2'ye profil tasarımıyla bir yıldız gider. Aynı hissiyat arka tarafta da peşimizi bırakmadı. Sahiden dostlar arka tasarım yaparken biraz Mercedes-Benz GLB'den ilham alınmış mıdır diyeceğim. Neden olmasın değil mi? B7 Atto 2'nin bu boydan boya uzanan kırmızısıyla benim gönlümü kazanan stopları tasarımlarıyla da etkileyici görünürken arka tarafın biraz daha düz formda oluşu mağrur bakışlarıyla önümüzde seyretmesini sağlıyor. Bu içerisindeki 3 boyutlu efektiyle stoplar, geri görüş kamerasıyla tampon tasarımı ve sportif tasarımıyla spoiler. Yeni Atto 2'nin arka tasarımını bağlayıcı detaylardan olmuş. Onun dışında dostlar elbette tamamen elektrikli otomobil olmasından dolayı arka tarafta herhangi bir egzoz çıkışı bulunmuyor. Buna ek olarak geri görüş lambaları ve reflektörlerin konumu ve tasarımını da ben beğendim. Her ne kadar biraz daha plastik renginin hakim olduğu tamponlar hem ön tarafta hem profilde hem de arka tarafta devam ediyor olsa da bu onun biraz da araziye uyumlu olduğunu, yerden yüksek bir şehir otomobili olduğu imajını kazandırıyor. Tabi bu hem şehirli hem de arazi imajını destekleyecek yegane şey ise boyutlar. Yeni B7 Atto 3 4310 mm ile gerçekten bir BSUV olmanın sınırlarını yaşıyor. 1830 mm genişliği ve 1675 mm yüksekliği ile beraber 2620 mm'lik dingil mesafesi de iç mekanda bize biraz daha alan sağlayacak detaylardan. Satışlarda lider olmaya çok hevesli olan B7 Atto 2, Atto 3'e göre biraz daha sade iç mekan tasarımına sahip. Yeni B7 Atto 2'nin şöyle kapılarından bir iç mekana baktığımız zaman özellikle de bu yanal ve bağları destekleriyle fevkalade görünen koltuklar dikkatimi çekiyor. Bu koltuklara oturduğunuzda ellerinizin arasında 4 kollu diyebileceğim bir direksiyon simidini buluyorsunuz dostlar. Bu alttaki boşluğunun biraz fazla olduğunu itiraf etmeliyim. Buraya sportif bir direksiyon bence daha da iyi olurdu ama bu da hiç fena değil. Yine üzerindeki tuşlarla da hem multimedya ekranını ayarlayabiliyorsunuz hem de anlık ayarları hemen direksiyon arkasında bulunan 10.25 inç büyüklüğündeki tamamen dijital gösterge ekranı üzerinden yönetebiliyor ve takip edebiliyorsunuz. Bu gösterge ekranında anlık tüketim verinizi, beygir gücünüzü kilowatt cinsinden okuyabiliyorsunuz. Konsolun ortasına geldiğimizde ise artık bir B7 klasiği haline gelen
Bu istediğimiz zaman yatay, istediğimiz zaman dikey olan dokunmatik multimedya ekranı üzerindense 360 derece kamera sistemini, Apple CarPlay, Android Auto'yu kablosuz şekilde kullanabilmeyi, Spotify'ı ve daha binlerce özelliği ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Orta konsol üzerinde ise burada derin bir saklama alanı, üstü açık şekilde bırakılmış 2 adet bardaklığı ve hemen alt tarafında 12 volt soket girişiyle USB bağlantı noktalarını görüyorsunuz. Tabi Atto 2'yi özellikle sizin nazarınızda da çok sevmenizi sağlayacak yegane şeylerden bir tanesi de şüphesiz ki bu tamamen açılabilir perdesiyle panoramik cam tavan oldu. Cam tavanın ekstradan açılmıyor oluşu bence yine avantajlardan bir tanesi, özellikle de uzun süreli kullanımlar için. Tekrar orta konsola gelecek olursak dostlar, burada dediğim gibi ambiyans aydınlatmayla da ışıklandırılmış bir alt konsolla beraber kristal dokusuyla gayet şık bir vites seçicisi. Hemen yan tarafında dörtlü flaşör tuşu, mod seçim tuşlarıyla beraber derin bir saklama alanına sahip kol dayama bizi karşılıyor. Keza torpidomuzun da içerisindeki hacmi yeterli seviyede diyebilirim. Yeni B7 Atto 2'nin bu arka taraftan ön tarafına doğru bir manzarasına baktığımızda ise özellikle de bizim milletimizin seveceği bir tasarımı ben burada görüyorum dostlar. Nitekim Atto 3 biraz daha hareketli bir tasarıma sahipti, onu hatırlıyorsunuz. İşte gitar tellerini andıran kapı işlerindeki kolları, iç mekanındaki o deniz dalgalarını andıran tasarımıyla beraber biraz daha hareketli bir kişiliğe sahipti. Atto 2 hem B-SUV olması, yani fiyat olarak Atto 3'ten uygun olması, hem de bu ağırbaşlı tasarımıyla beraber bizim milletimiz tarafından çokça tercih edilecektir. Atto 2'nin tabii ki de en önemli kriterlerinden bir tanesi de arka tarafı oluyor. Arka tarafı bu şık kapı kollarından geçtiğimiz zaman bu ambiyans aydınlatmanın tasarımını yine bir kez daha gözümüze çarpıyor. Burada arka koltuk üzerlerine cepler, orta konsol üzerinde bir adet USB-A, bir adet USB-C Type-C girişi ve en azından konforlu görünen koltuklarla karşılaşıyoruz. Diz ve baş mesafesi konusunda da her ne kadar bir B-SUV olsa da yeterli diyebileceğimiz seviyede bir alan buradan görünüyor dostlar. Ha ne var, bu koltukların tek parça halinde oluşu ön tarafı görme konusunda insanı tedirgin ediyor. Buna katılıyorum. Özellikle de ben bu tarz koltuklu arabaların arka koltuğuna bindiğim zaman kendimi pek fazla iyi hissetmiyorum. Çünkü önümde böyle dev gibi bir engel duruyormuş gibi hissediyorum. Atto 2'nin iç mekana verebileceğimiz tek eksi bu olur. Onun dışında yine şöyle arka taraftan ön tarafa bir manzaraya baktığımız zaman burada her şey harikulade görünüyor. Elbette en önemli şeylerden bir diğeri de arka koltuklar olduğu gibi bagaj hacmi dostlar. Yeni B7 Atto 2'nin arka koltukları normal konumundayken burada 400 litrelik bir saklama alanına sahip olacaksınız. Güvenliği teknolojiyle birleştirince ortaya bataryası bile kuvvetli bir araba çıkıyor. B7 Atto 2 henüz çok yeni bir otomobil olduğu için, yani biliyorsunuz 2024'ün ortalarına doğru tanıtıldı. Yeni bir otomobil olduğu için henüz bir çarpışma testi yapılmış değil. Fakat bu otomobilin bir B7 oluşu ve B7'nin diğer otomobillerinin çarpışma testlerinden 5 yıldızla ayrılıyor oluşu Atto 2 için de farklı bir sonucun gelmeyeceğini bize gösteriyor. Şu anda B7 Atto 3'ün, yani Atto 2'nin abisi diyebileceğimiz Atto 3'ün çarpışma testlerini izlediğimiz zaman Atto 2'den de çok da farklı bir sonuç beklemek hata olur dostlar. Güvenliği sadece teknolojik özellikleriyle değil, aynı zamanda yapısıyla da destekleyen B7. Yeni Atto 2'yi de i-Platform 3.0 üzerinde geliştiriyor. Bu platformun avantajlarından artık B7 ile özdeşleşmiş Blade Battery, yani jilet bataryalarının güvenliğini sağlaması oluyor. Zaten halihazırda gördüğünüz gibi dostlar, normalde NCM, yani lityum bataryaları delici kesici bir aletle temas ettirdiğiniz zaman patlama yapıyor. Yani patlamadan kasıt böyle duman çıkararak patlama yapıyor. Fakat B7 tarafından geliştirilen Blade bataryaları deldiğiniz zaman böyle bir sonuçla karşılaşmıyorsunuz. Bu özellikle elektrikli otomobillerin olası kaza risklerine karşı önemli bir etken. Keza çok yüksek ağırlıklara maruz kaldığında da aynı şekilde performansını tam anlamıyla koruduğunu ve o anda o ezilen bataryanın bir araca takılıp kullanılabildiğine de şahit oluyoruz. B7 batarya konusunda kendisine çok güveniyor. Bizim yerli ve milli otomobilimiz TOGG'da da yine B7 ile ortaklaşa çalışılan parçalar mevcut. İlerleyen zamanlarda B7'nin ülkemizde bir fabrika açmasının ardından da bu parçaların yerli otomobilimizde daha da fazla kullanılacağını ben düşünüyorum. Bunun dışında elbette bir otomobilde artık olmazsa olmazlar arasında bulunan kör nokta uyarı sistemi, şerit takip sistemi, şeritte kalma asistanı, yorgunluk tespit sistemi,
trafik işaretlerini okuma sistemi gibi yarı otonom sürüş özelliklerinin de tamamı yeni B7 Atto 2'de sizin kullanımınıza ve emrinize sunuluyor. Menzil adı neyse de bu şarj hızı çok konuşulur. İç tasarımı, keskin hatları ve premium malzemeleriyle öne çıkan Atto 2 130 kW yani 174 beygir güç, 290 Nm tork üreten tam elektrikli motoruyla performanstan ödün vermeyen bir sürüş deneyimi sunuyor. Güvenlik ve dayanıklılıkta sınıfının en iyileri arasında yer alan model. 45.1 kWh kapasiteli bataryasıyla WLTP standartlarına göre 312 km bir menzil sunuyor. Evet, bu ilk başta kulağa tuhaf geliyor, bunun farkındayım. Aynı batarya hacminin 70 kW yani 94 beygir güç, 180 Nm torklu versiyonda ise yine 312 km sürüş menzili sunuluyor dostlar. Şimdi diyecek olabilirsiniz, aslında madem bu kadar düşük güce sahip oluyoruz aynı batarya hacmiyle, neden aynı menzile sahibiz? Buradaki en büyük fark hızlanma süresinde. 94 beygirlik versiyon 12.9 saniyede hızlanırken 174 beygirlik versiyon 7.9 saniyede hızlanıyor. Bununla beraber bir de 32 kWh hacminde daha ufak bir bataryalı versiyonu da var. Hani dedim ya dostlar, Atto 3'e göre biraz daha ufak. B SUV segmentinde yer alıyor. Yani aslında şehir içinde, şehir hayatında çok daha aktif kullanılan bir otomobil diye. O yüzden B7 burada şu şekilde bir strateji izlemiş. Batarya hacmini çok fazla büyük tutmamış çünkü maliyetlerini çok fazla arttırmak istememiş. Buna karşın şarj hızındaki teknolojisini geliştirmiş. Buna göre en büyük batarya hacmine sahip versiyonunu hızlı şarjda 20-25 dakikada 160 km sürüş menziline sahip hale getirebiliyor. Yeni B7 Atto 2'nin elbette ki Avrupa fiyatı henüz açıklanmadı fakat Çin'de Yuanap ismiyle satılan versiyonu tam tamına $13.280'dan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Peki dostlar, Çin'de $13.000 olan bir araba sizce Türkiye'de ve Avrupa'da kaç bin eurodan satışa sunulur? Cevaplarınızı ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum. Yeni B7 Atto 2'ye dair baştan sona bilmeniz gereken her şey bu şekildeydi dostlar. Ben Atto 2'yi gerçekten beğendim. Özellikle de fiyatının Atto 3'e göre biraz daha uygun olması ve bu güçlü özellikleriyle piyasada kendine bir yer bulacağına eminim. Peki siz yeni Atto 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Elektrikleşmeye tam gaz devam eden ülkemizde elektrikli otomobiller arasında Atto 2 TOG'a karşı elini güçlendirir mi? Bunun da cevabını yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.